Herkese selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere çok lezzetli bir tatlı olan Azerbaycan baklavası tarifi vereceğim. Tarifimize başlamadan önce beni nerelerden, yani hangi ülkeden veya şehirden izlediğinizi yorum kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Öncelikle hamurumuzu yoğurmakla işimize başlıyoruz. Bunun için 3 adet yumurtadan bir tanesinin sarısını ayırarak geriye kalanını yoğurma kabımıza alıp üzerine 1 çay bardağı süt, yarım çay bardağı sıcak olmayan eritilmiş tuzsuz tereyağı, 1 paket yani ortalama 1 su bardağı 200 mililitre kadar kutu krema, 1 dolu tatlı kaşığı toz şeker, çay kaşığının ucu ile biraz tuz ve 1 silme çay kaşığı olacak şekilde instant maya ilavesi yaparak pürüzsüz kıvam alıncaya kadar mikserle veya çırpıcı ile güzelce çırpalım. Yeteri kadar çırptıktan sonra üzerine azar un ilavesi yaparak hamurumuzu toparlayalım. Tariflerimde genellikle 200 mililitrelik su bardağı kullanırım. 200 mililitrelik su bardağı ile toplamda 5 su bardağı kadar un kullandım. Kullandığınız unun cinsine, markasına, hatta yumurtalarınızın boyutuna göre bile olsa 1-2 yemek kaşığı kadar oynama yapabilir. O yüzden 4,5 su bardağından sonra kontrollü ilave yapmanızı tavsiye ediyorum. Hamuru biraz toparladıktan sonra tekrardan elimle 3-5 dakika kadar daha yoğurup üzerini kapatarak 10 dakika kadar dinlendireceğim. Bu arada söylemeden geçmek istemiyorum. Buradaki amacımız kesinlikle hamuru mayalandırmak değil. Sadece 3-5 dakika kadar yumuşamasını beklemektir. Hamurumuz dinlenirken biz geçelim baklavamızı yağlamak için kullanacağımız yağımızı hazırlamaya. Bunun için 350 gram kadar tuzsuz tereyağını erittikten sonra önce üzerindeki köpükleri ayırıp daha sonra ayranından ayırmak amacıyla süzgeçten geçirelim. İsteğe bağlı, eğer elinizde varsa sade yağda kullanabilirsiniz. 300 gram kadar yeterli olacaktır. Gördüğünüz gibi ayranlı kısmı diğer tarafta kaldı. Onu da yemek yapımında kullanabilirsiniz. Yağımız hazır olduğuna göre geçelim iç harcımızı hazırlamaya. Ben fındık ve ceviz içi karışık kullandım. İsteğe bağlı sadece fındık, sadece ceviz, hatta fıstık da kullanabilirsiniz. Önce robottan geçirelim. Biraz dişe gelmiş olmasına da dikkat edelim. Yani çok fazla inceltmeyelim. Toplamda 3 su bardağı kadar çekilmiş fındık için üzerine 1,5 su bardağı kadar toz şeker ilavesi yapıyorum. Ve tarifimizin olmazsa olmazı kakuledir. Eğer var ise mutlaka kullanın derim. Şu anda Türkiye'de çekilmiş hali, yani toz halini bulmak çok zor. Eğer toz halinde bulabiliyorsanız 1 çay kaşığı kadar ekleyebilirsiniz. Ben tohum halinde toplamda 4-5 adet tohumu içerisinden çıkardım. Ardından havanda döverek üzerine ilave edip güzelce karıştırıyorum. Bizim tatlılarımızın en önemli baharatlarından bir tanesi, kendine özgü aroması ve lezzeti var. Mutlaka bu şekilde denemenizi özellikle tavsiye ediyorum. Şimdi hamurumuz artık yeteri kadar dinlenmiş. Önce tezgaha aldım, tekrar biraz toparladım. Ardından bir hamur kartı yardımıyla eşit parçalar haline getiriyorum. İsteğe bağlı terazide de yapabilirsiniz ama ben elimle çok daha pratik yaptığımı düşünüyorum. Yani orantılı bir şekilde yapabildiğim için bu şekilde yaptım. Yine de orantılı olamayacağını düşünüyorsanız hamurlarınızı dediğim gibi tartıda tartarak da hazırlayabilirsiniz. Hamurlarımızdan 2 tanesi diğerlerine nazaran daha büyük olmalı. Geriye kalan 10 tane hamurumuz, yani bezemiz birbiriyle eşit olmalı. Bu arada bu aşamalarda un kullanmadım çünkü gerek duymadım. Hamur ele yapışmayan, yumuşacık olduğu için. Eğer elinize yapışırsa un kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi 2 adet büyük beze en altta ve en üst katta kullanmak adına hazırladım. Geriye kalan 10 adet bezeyi de hazırlayıp tepsimin içerisine aldıktan sonra üzerini bir bez ile güzelce örtüp 10 dakika kadar yumuşaması için dinlendirdim ki kolay açılsın. Yeteri kadar dinlendirdikten sonra büyük bezelerimizden bir tanesini tezgaha alıp altını ve üzerini unlayıp elimizle biraz genişlettikten sonra oklavayla açabildiğimiz kadar açalım.
Kesinlikle herkesin kolaylıkla yapabileceği çok kolay bir baklava tarifi. Türk baklavalarındaki gibi aşırı inceltmenize de gerek yok. Hamuru zaten o kadar çok inceltemiyoruz. İçerisine kullandığımız malzemelerden dolayı yırtılma çok olabiliyor. O yüzden açabildiğimiz kadar açalım. En alt katı diğerlerine nazaran bir tık daha kalın olacaktır. Ve önce tepsimizi yağlayıp hamurumuzu tepsinin içerisine aldıktan sonra kenarında kalan fazlalıkları mutlaka kesip çıkartalım ki daha sonrasında çok daha güzel görünsün. Bir tanesini tepsimize aldık. Şimdi üzerini hazırladığımız yağ ile fırçayla güzelce yağlayalım. Ve küçük bezelerimiz ile devam edelim. Bu arada hamurları tek tek açmak kesinlikle gözünüzü korkutmasın. Çok yumuşak bir hamur oldukça hızlı bir şekilde açılacaktır. Yani sizleri asla yormayacaktır. Birinci büyük bezemizi açıp koyduktan sonra üzerini yağladık ve ikinci küçük olan bezemizle devam ettik. Her katta mutlaka katı yerleştirdikten sonra önce kenarında kalan fazlalıkları kesip çıkartalım. Ardından güzelce yağlayıp üzerine bolca içlik gezdirelim. Her seferinde 3 dolu yemek kaşığı kadar içliğimizi üzerine serpiştirdikten sonra mümkünse elimizle mutlaka tekrardan üzerini düzleştirelim ki daha sonrasında baklavamızı hazır ettikten sonra her tarafı orantılı güzel bir şekilde görünmüş olsun. Ve küçük bezeleri açmakla yine işime devam ettim. Tek tek açma işlemlerini artık göstermeyeceğim. Hızlı bu şekilde çekip göstermek istedim. Zaten eminim ki anlaşılıyordur. Tekrar üzerini güzelce yağladım. Yine kenarında fazlalıkları da kesmiştim. Üstünü tekrardan içlikle güzelce kaplıyorum. Ara katlarda tamamı küçük bezelerimizi yani 10 tane küçük bezeyi kullanacağız. Diğer en alt ve en üstte büyük bezelerimizi kullanacağız. Her ara katımızı önce yerleştirelim. Sonra kenarını kesip üzerini yağlayalım. Daha sonra ise içliğimizi üzerine yerleştirelim. Gördüğünüz gibi kalınlığı bu şekilde olmalı. Çok ince açmanıza gerek yok. Zaten dediğim gibi daha inceltirseniz hamur yırtılır. Bu tarif de bu şekilde. Yani Türk baklavaları ile aynı yorumlamamaya çalışın. Ve toplamda 10 adet bezeyi altına yerleştirdim. Sonuncu kata geldiğimde içlik serpiştirmeyip üzerini yağladıktan sonra en büyük bezeyi yerleştiriyorum. En başa ve en sona 2 tane bezemizin yani hamurumuzun arasına içlik yerleştirmiyoruz. Sadece yağlıyoruz. Ara katları her seferinde yağladık ve içlik yerleştirdik. Hamurun üst katında baklavamızın üst katında yerleştirdikten sonra kenarını düzgünce kestim ve bıçağın arka kısmı ile içe doğru ittiriyorum ki üzeri pişerken yukarıya kalkmasın. Görüntüsü çok daha düzgün olsun. Şimdi artık baklavamızı baklava dilimi şeklinde kesebiliriz. Bu arada eğer mümkünse önce bir ince çizik atın, daha sonra kesmeye devam edin ve her seferinde bıçağı kestiğiniz orta noktadan çıkartarak dışa doğru keserseniz baklavanız çok daha düzgün ve güzel bir şekilde kesilmiş olur. Yani boyutları orantılı olur, aklınızda bulunsun. Kesemeyenler için de bu aşamaları özellikle hızlı bir şekilde geçmek istedim. Bu arada normalde Azerbaycan baklavası yaptığımızda çok daha iri dilimler şeklinde kesebiliyoruz. Yani isterseniz öyle de yapabilirsiniz. Ben neyse elim Türk baklavası yapmaya alışmış. Biraz ince yani küçük dilimler şeklinde kestim ama dediğim gibi isteğe bağlı birazcık dilimleri daha da büyük kesebilirsiniz.
Ve klasik baklava dilimi şeklinde baklavamızı hazırladık. Önceden hatırlarsanız bir adet yumurta sarısını saklamıştık. Üzerini de örtmüştüm ki üstü kabuk tutmasın. İçerisine çok az miktarda kaşığın ucu ile zerdeçal ekledim. Üzerine renk katması adına genellikle yapıp satanlar, yani bu işle özellikle uğraşan kişiler gıda boyası kullanıyorlar. Kırmızı veya sarı ki üstü çok daha güzel görünsün, ama ben hiç ihtiyaç duymuyorum. Çok az miktarda zerdeçal kullanıyorum. Ben önce fırçayla karıştırıp sürdüm. Bu arada sosun içerisinde yumurta sarısı, daha sonra ne kullandık? Zerdeçal ve 1 yemek kaşığı kadar zeytinyağı güzelce karıştırdım. Üzerinde fırçanın izleri kaldığı için fırçayla değil elimle devam ettim. Daha parlak, daha düzgün görünsün diye. Ama isterseniz tabii fırçayla devam edebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ama görüntüsü bizim için çok çok önemli. Azerbaycan'da bu tarz tatlılarda gerçekten sunuma çok çok önem veriliyor. O yüzden ben elimle sürmeyi tercih ettim. Ardından üzerine fındık veya ceviz yerleştirelim. Tamamına ceviz, en köşelerine ise fındık yerleştirdim. Böyle güzel oldu. Şimdi önceden ısıtılmış 150 derece fırında 10 dakika kadar pişirip daha sonra çıkartacağım. Onu 10 dakika pişmeye bırakırken hemen hızlıca şurubumu hazırlıyorum. Şerbet demiyorum çünkü daha koyu kıvamlı bir şey hazırlayacağız. Toplamda 2 su bardağı kadar toz şekerin üzerine 1 su bardağı artı 4'te 1 su bardağı kadar su ilavesi yaptıktan sonra 1 dilim limon veya 1 dolu yemek kaşığı kadar limon suyu ekleyelim ve 5 dakika kadar karıştırarak güzelce kıvam almasını bekleyelim. Toplamda 5 dakika kaynattım. Gördüğünüz gibi bu şekilde köpük köpük olmuş. Kıvamı da şu anda soğumadan bile kıvamlı ve güzel. Onu daha sonra son kıvamını sizlere göstereceğim. Bu arada 10 dakika baklavamızı pişirdikten sonra çıkartıyoruz ve ara katlardan artan yağ üzerine güzelce sürüyoruz. Her tarafını fırçayla yağladıktan sonra yağını güzel çekmesi için mutlaka bıçakla üzerinden tekrardan geçelim. Yine çok kısa bir şekilde gösterdim ama her tarafından tekrardan bıçakla geçtim ve 160 derece fırında ortalama 1 saat kadar üzerini ve altının güzelce kızarmasını bekledikten sonra soğumuş olan şurubu üzerine güzelce gezdiriyorum. Ardından tekrardan bıçakla geçtim ki şurubunu da güzel çeksin ve mümkünse mutlaka bu şekilde en az 4-5 saat kadar tamamen soğutup ardından servis edin. Benim zamanım olmadığı için hızlıca kaynar haliyle sizlere içerisinde gösterdim. Gerçekten çok çok lezzetli ve güzel bir tarif. Eminim Azerbaycan'dan izleyen birçok izleyicim de mevcut. Hepinize buradan çok çok selam olsun. Ama eğer Azerbaycan'dan izlemiyorsanız ve daha önce bu tarifi hiç denemediyseniz, tadına bakmadıysanız kesinlikle ön yargıyla yaklaşmamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü mutlaka tatmanız gereken bir tatlı. Gerçekten çok çok lezzetli, kendine mahsus lezzeti, tadı olan bir tarif. Eğer beğendiyseniz beğeni bırakabilir, yorum yazabilir, kaydedebilir ve de aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak görmesini istediğiniz sevdikleriniz ve ailenizle paylaşabilirsiniz. Yeni videolu tariflerimden haberdar olmak gerçekten çok kolay. Eğer hala abone değilseniz abone olup bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirmeniz yeterlidir. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yepyeni videolu tariflerimde tekrardan sizlerle görüşmek ümidiyle.